1845 yılında İrlanda'da kimsenin tahmin edemeyeceği bir felaket patlak verdi. Halkın temel besin kaynağı olan patates, beklenmedik bir hastalıkla neredeyse tamamen yok oldu. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan bu kriz, sadece İrlanda'nın değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine de unutulmaz bir iz bırakacaktı. Peki, Osmanlı Devleti bu hikayede neden var? ...19. yüzyılın ortalarında İrlanda'da yaşanan büyük kıtlık, diğer adıyla İrlanda patates kıtlığı, İrlanda tarihindeki en yıkıcı olaylardan biriydi. 1845 yılında İrlandalılar tarlalarındaki patates mahsulünde o güne kadar daha önce hiç görmedikleri türde bir hastalıkla karşı karşıya kalmışlardı. İngilizlerin alışılmadık karakterde bir hastalık olarak adlandırdıkları bu hastalığın kısa zamanda tüm tarlalara yayılması, yaşanacak felaketin habercisi gibiydi. Felaketin kaynağı, bitkinin solan yapraklarında beyazımsı lekeler olarak ortaya çıkan Phytophthora infestans mantarıydı. Amerika'dan İrlanda'ya gelen gemilerle taşındığı düşünülen bu mikroskobik canlı, önce havadaki sporları, daha sonra hızla yayılarak sağlıklı yumruların bulunduğu tarlaları saatler içinde kokusu dayanılmaz olan çürümüş birer lapa yığınlarına dönüştürüyordu. Üstelik bu mantar çok hızlı yayılıyordu. İlk olarak İrlanda'nın belirli bölgelerdeki tarlalarda gözüken bu hastalık, ertesi yıl tüm İrlanda adasını kasıp kavurmaya başlamıştı. Felakete tanık olan bir tanığın kaydettiği gibi, 10 binlerce hektarlık alanın kaybı sadece bir gecenin işiydi. Bu durum, İrlandalılar için yaklaşan korkunç kıtlık günlerinin habercisi gibiydi. İrlanda halkının patatese olan aşırı bağımlılığı, patlak veren bu krizi daha da kötüleştiriyordu. Yeni bir dünya mahsulü olan patates, 16. yüzyılın sonunda İngiliz sömürgeciler tarafından İrlanda'ya getirilmişti. İlk başlarda üst sınıfa ait bir lezzet olarak kabul ediliyordu. 1800 yılına gelindiğinde İrlanda'nın serin ve nemli iklimine daha uyumlu olan oldukça etli ve yumrulu lamper cinsi patatesler, yoksullar ve işçi sınıfı arasında temel besin maddesi olarak yulaf ezmesinin yerini almıştı. Ucuz, yüksek verimli ve besleyici olan patates, biraz süt ya da ayranla karıştırıldığında yaşamı sürdürmeye yetecek kadar karbonhidrat, protein ve mineral sağlıyordu. İnanılması biraz güç olabilir fakat o dönemde İrlanda'da ortalama bir erkek günde 45, ortalama bir kadın yaklaşık 36 ve ortalama bir çocuk ise 15 patates yiyordu. İrlanda'nın ekonomisine ve yaşam tarzına bu kadar derinlemesine yerleşmiş olan patates, geleneksel halk şarkılarının sözlerine bile girmişti. Gal halk şarkısının sözlerinde patatesten Gramo Croi, yani kalbimin aşkı olarak bahsediliyordu. Koskoca ülkede patates dışında başka bir besin kaynağı yok muydu diye düşünenleriniz olabilir. Aslında İrlanda hiçbir şekilde gıdadan yoksun değildi. Çiftlikleri domuz, sığır ve koyunlar, otlakları ise buğday, arpa, yulaf ve sebzelerle doluydu. Ayrıca akarsuları, nehirleri, gölleri ve kıyı şeridi balıklarla doluydu. Fakat işin acımasız tarafı, bu nimetlerin çoğu açlık çeken halka yasak olmasıydı. O zamanlar Büyük Britanya'nın bir parçası olan İrlanda'daki en verimli topraklar, çoğu ülkede yaşamayan ya da yaşasalar bile Dublin'in kentsel bölgelerinde yaşayan, zengin İngiliz ve Anglo-İrlandalı ailelere aitti. Bu ailelerin çoğu aynı zamanda Güney Amerika madenlerinin de sahipleriydi ve maden işiyle ilgilenmek onlar için daha karlı bir işti. Bu yüzden tarım arazileri ile ilgilenmiyorlardı. İrlanda parlamentosunu fesheden ve ülkenin yönetimini Londra'ya devreden 1801 Birlik Yasası sebebiyle İrlandalı üst sınıf aileler, fakir halktan ve onların sorunlarından zaten oldukça uzaklaşmıştı. Halktan ve arazilerinden bu derece kopuk olan toprak sahipleri, mülklerini aracı olarak adlandırılan yerel zengin çiftçilere kiralıyordu. Bu zengin çiftçiler de adı üstünde aracı oldukları için bu arazileri genellikle tefeci fiyatlarıyla kiracı çiftçilere kiralıyorlardı. Kiracı çiftçilerse toprak sahibinin çiftliğinde belirli sayıda gün çalışarak kira ödeyen ve cotier adı verilen toprağı olmayan işçilere bu arazileri kiralıyordu. Hatta bazı şehirlerde, örneğin Connacht'ta, bu kiracı çiftçiler de Conakry arazisi adı verilen daha küçük arazileri
gezici işçilere kiralıyor ve onlardan yüksek meblağlar talep ediyorlardı. Biraz karışık oldu fakat özetle toprak, asıl sahibinden patatesi eken çiftçiye gelinceye kadar bazı bölgelerde 5 kez el değiştiriyordu. Haliyle fakir çiftçi halkın kiraladıkları tarlalara ektikleri patates, onların hem geçimini hem de besinini sağlıyordu. Bir diğer ilginç durum ise, o dönemde İrlanda'da göllerde veya akarsularda avlanmak veya balık tutmak suç sayılıyordu. Kıyı boyunca balık tutmak bir tekne ve takım gerektiren mevsimlik bir işti. 1845 yılında salgın baş gösterdiğinde birçok kişi yiyecek almak için ellerindeki balıkçılık ekipmanlarını rehin bırakmak veya satmak zorunda kalmıştı. Bu hastalığın kısa süreli olacağını düşünen ve başka çaresi olmayan halk, hastalığın gün geçtikçe artması sebebiyle daha da fazla sıkıntı çekmeye başlamışlardı. Üstelik İrlanda halkı açlıktan ölürken bile çiftliklerinde üretilen gıdanın çoğu İngiltere'ye ihraç edilmeye devam ediyor ve elde edilen kar toprak sahiplerinin ceplerini dolduruyordu. İrlandalı devrimci John Mitchell bu duruma olan isyanını şu sözlerle dile getiriyordu. Tanrı felaketi gönderdi, ancak İngilizler kıtlığı gönderdi. Aslında İrlanda'da o dönem yaşananlar gerçekten de tam olarak buydu. Ülkede bol miktarda gıda üretiliyor ve dışarıya gönderiliyordu. Ancak bunları yetiştiren insanların hiçbiri, karnını doyurmak için bu ürünleri satın almaya gücü yetmiyordu. Üstüne üstlük, bir de bu insanlar, kiralarını ödeyemedikleri için ev sahiplerinin emriyle silahlı görevliler tarafından kaldıkları yerlerden tahliye ediliyorlardı. Kiracıların geri dönmesini engellemek içinse yıkım ekipleri kulübeleri yakıyor ya da moloz yığınına çeviriyordu. İrlanda'nın birçok kasabasında ve büyük şehrinde gezici çeteler ve kalabalıklar evleri, dükkanları ve depoları yağmaladıkça isyanlar çıkmaya ve ülkedeki kaos giderek daha büyük boyutlara ulaşmaya başlıyordu. Bir yandan kıtlık, bir yandan açlıkla mücadele eden halkın bir kısmı çareyi başka ülkelere göç etmekle arasa da bu pek kolay değildi. Ada ülkesi olan İrlanda'dan çıkış yok denecek gibi bir durumdu. İngiltere sahillerine İrlandalı balıkçı gemilerini bile yanaştırmıyor, insanlar için ikinci en iyi şans olan Amerika'ya gitmekse oldukça pahalıydı. Parasını biriktirerek Amerika'ya göç eden 500.000 İrlandalı dışında geriye kalan halk adeta kapana kısılmış bir durumdaydı. İrlandalıları en çok üzen konulardan biri ise Hristiyan dine mensup ülkelerin çoğunun onları bu durumla baş başa bırakmasıydı. Ama doğuda, İrlanda'dan çok uzakta bir hükümdar, onların bu çaresizliklerine kayıtsız kalamamıştı. O yıllarda Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Abdülmecit Han bulunuyordu. Sultan Abdülmecit Han, sarayda görevli Justin Washington McCarthy adlı korklu bir İrlandalı hekimin anlattıkları sayesinde İrlanda halkının yaşadığı bu kıtlıktan haberdardı. Yumuşak huylu, zeki, işine düşkün, alçak gönüllü ve oldukça hayırsever bir yapıya sahip olan Sultan Abdülmecit Han, İrlanda halkına yardım amaçlı şahsen 10.000 pound göndermeye karar vermişti. Yapılacak yardım İngiliz yetkililere bildirildiğinde hiç beklenmedik bir cevap alınmıştı. İngilizler, İrlanda'ya 2.000 pound bağışta bulunan, Kraliçe Victoria'dan daha fazla bağışta bulunmanın diplomatik açıdan incitici olacağını ve bu seferlik Sultan Abdülmecit Han'dan yardımın miktarını azaltarak 10.000 pound yerine 1.000 pound göndermesini istemişlerdi. O dönemlerde İngiltere ile olan iyi ilişkiler ve Ruslara karşı ortak hareket etmeleri sebebiyle Sultan Abdülmecit Han, İngilizlerin bu talebini geri çevirmemiş ve 1.000 pound tutarında bir bağışta bulunmuştu. Bununla yetinmeyen Sultan Abdülmecit Han, İrlanda'nın acı ve sıkıntı çeken halkına mısır ve buğday yüklü 3 gemi gönderilmesini istemişti. Bu gemilerden Selanik'ten kalkan Porcupine ve Ann isimli 2 gemi Hint mısırı taşırken, bugün Polonya'da bulunan bir Baltık limanı olan Stettin'den kalkan Alita isimli gemi ise kırmızı buğday taşıyordu. Sultan Abdülmecit Han, Osmanlı'yla iyi ilişkiler içerisinde olan İngiltere Kraliçesini gücendirmemek adına bu gemileri gizli olarak göndermeyi tercih etmişti. İrlanda halkı için kendilerinden çok uzakta bir ülkeden hem de aynı dine mensup olmadıkları bir milletten gelen böylesi bir yardım çok özel bir anlam ifade ediyordu. İrlanda'nın Drogheda kıyılarına yanaşan bu gemiler, rıhtıma akın eden
çaresiz İrlandalıların kalbinde Sultan Abdülmecit Han ve Osmanlı halkı için büyük bir sevginin tohumlarını atmıştı. Sultan Abdülmecit Han muhtemelen İrlandalılara yaptığı yardımların geri dönüşünü beklemese de kıtlığın sona ermesinden birkaç yıl sonra kalplerine Osmanlı sevgisi kazınan İrlandalıların bir kısmı Osmanlı Devleti'nin saflarında bir savaşta yer alıyordu. İngiltere genişleyen Rus İmparatorluğu'na karşı Osmanlı topraklarını savunmak için Kırım Savaşı'na katılmıştı. İrlandalı hemşireler ve mühendislerin yanı sıra yaklaşık 30.000 İrlandalı asker bu savaşta Osmanlı Devleti adına savaşmıştı. Üstelik İrlandalılar bu savaşta büyük kıtlık sırasında çektikleri acılara rağmen ihtiyaç duydukları anda kendilerine yardım eden, Osmanlı Devleti'nin topraklarını savunmak için sanki kendi topraklarını savunurcasına çabalamışlardı. 1845 yılında başlayan kıtlık, neredeyse 1 milyon İrlandalı'nın açlık veya hastalıktan dolayı ölmesiyle sonuçlanmıştı. Hastalığın ortadan kalkmasının ardından, toparlanmaya çalışan İrlanda halkı, kendilerine o dönemde yapılan yardımları hiçbir zaman unutmayacaklardı. Sultan Abdülmecit Han'ın gönderdiği gemilerin yanaştığı, Drogheda Liman Kenti'nin futbol kulübünün armasında, hem Osmanlı Devleti'nin hem de İslam dininin sembollerinden olan hilal ve yıldız sembolleri yer alıyor. Ayrıca 1995 yılında dönemin Drogheda Belediye Başkanı William Frank, o dönemde gemilerle gelen mısır ve buğday dağıtımından sorumlu Osmanlı denizcilerinin konakladığı Drogheda Oteli'nin girişinin üzerine bu anma plaketini asarak Sultan Abdülmecit Han'ın yardımlarının İrlandalıların kalbinde sonsuza kadar yaşadığını ve asla unutulmayacağını bir kez daha göstermiş oluyordu.